Herkese yeniden merhaba. Uludağ Kar Kampı videosu ilk kampımızdı videoya çektiğimiz. Ama bundan önce 9 ay boyunca bir fiil karavanda yaşayıp sadece keyif yaptım. Yani hiçbir şeyi çekmeyip keşke o zaman da çekseydim diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra gittiğim kampları, karavanla ilgili bildiğim, öğrendiğim şeyleri böyle videolarda hem sizle paylaşırım hem de sizden bilgi almak için bir mecram daha olur diye düşünüyorum. İyi olacak bence. Altın Kamp'a geldik. Burası benim daha önce Covid'de işte kapanma, uzun kapanmaların olduğu zamanları geçirdiğim yer. Çok seviyorum. Böyle ev gibi hissediyorum burayı gerçekten. Detayları anlatacağım birazdan. Şimdi karavandan çıktık, kahvaltımızı yaptık. Böyle bir altın kamp turu yapacağız size. Hem buradaki olanaklar neler hem de böyle civarda neler var biraz onları göstereceğiz. Girişe doğru ilerleyelim şimdi. Altın Kamp'ın girişindeyiz. Arkamda gördüğünüz kapıdan kamp alanına giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra hemen sol tarafta bir resepsiyon alanı var. Giriş işlemlerinizi burada yaptırdıktan sonra kamp alanına giriyorsunuz. Düz gittiğinizde direkt sahil tarafına yani Beach Camp'a varıyorsunuz. Sağ taraftan da Garden Camp'a gidiliyor. Şimdi önce Garden Camp'ı göstererek başlayacağız. Bu taraftan devam edelim. Tuvalet kimyasallarımızı boşalttığımız yer kampın girişinde direkt sağ tarafta. Bu Garden Camp'ın giriş alanında bulunuyor. Göstereyim, şöyle büyük bir kapak yapmışlar. Onu açtığınızda buraya boşaltıyorsunuz. Hortumla da kasetinizi burada temizleyip kısaca işi halledip gidebiliyorsunuz. Garden Camp'ın sınır alanında bir tane eski bir çekme karavan var. Bu karavanda kiralama yapabiliyorsunuz. Bu deneyimi yaşamak isterseniz burada da sabit duran bir çekme karavan var. Birazcık eski. İçinde ısıtıcı yok, tuvalet yok ama kamp alanında tuvalet imkanı, duş zaten ortak alanlar olduğu için aslında bahar aylarında ısıtıcıya ihtiyaç olmayan zamanlarda bu deneyim yaşanabilir diye düşünüyorum. Böyle bir imkan da var Altın Kamp'ta. Ve Garden Camp'tayız. Burası sakinlik sevenler için daha iyi bir alternatif. Çünkü çocuklu aileler, daha kalabalık aileler Beach Camp'ı tercih ediyorlar denize yakın olduğu için. Ama burası daha sakin oluyor. Daha yüksek ağaçlar olduğu için gölgesi daha çok ve serinliği daha çok oluyor. Dolayısıyla çadır kampları için de daha uygun. Onun dışında Garden Camp alanının da Beach Camp alanının da kendine ait bulaşık ve İşte tuvalet, duş alanları var. Ama Altın Kamp'a gelenler de bilir zaten. Bunlar birazcık eskiydi onlar. Şimdi yeni bir tadilat yapıyorlar ve yeniliyorlar. Bu Altın Kamp severler için çok iyi bir haber. Tenis kortu var. Saatlik kiralayabiliyorsunuz burayı da. Bence bir kamp yeri için güzel bir şey. Burada konaklamak için 3 çeşit alternatif var. Biri zaten çadır, diğeri karavan. Üçüncüsü de kampın pansiyon odaları. Bunlar küçük, içlerinde kendine ait tuvaletleri olan odalar. Zaten oda kahvaltı olarak alıyorsunuz bunu. Ama yemek ihtiyacınızı kampın restoranında da giderebilirsiniz. Onun dışında elektrik tesisatı çok eski olduğu için klima ya da ısıtıcıyı kaldıracak bir sistem yok şu anda burada. Dolayısıyla yine sezonda kiralanabiliyor. Sadece 2-3 tane oda var bildiğim ısıtıcı olan. Yine söyleyeceğim, bahar aylarında burası çok keyifli olur. Burada böyle sincaplar falan geziyor. Çok keyifli geçer diye düşünüyorum. Altın Kamp'ın böyle bir alternatifi de var. Odalarda da kalabiliyorsunuz kamp ortamını deneyimlemek istiyorsanız. Şimdi Uludağ'da biriktirdiğimiz çamaşırları yıkayacağız. Bakın. Kocaman bir çöp poşeti çamaşır. Onları yıkamaya gidiyorum. Altın Kamp'ın güzelliği bu. Her şey var elinizin altında. Sadece 2 tane çamaşır makinesi var. En azından böyle bir çamaşırhane olması gerekiyor gibi. Çünkü yazın burası 500-600 kişi oluyor. Asla yeterli değil. Şimdi bakacağım müsait mi? Çamaşır makinelerinden bir tanesi müsait. Şimdi atıyorum ben de makineye. Ama gördüğünüz gibi yani
kırılmış şeyim ya. Şimdi çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Bugün birazcık geç kahvaltı yapıyoruz. Saat şimdi öğlen 12.30 falan. Arkadaşlarımızla birlikte kahvaltı yapacağız. Ben de sucuklu yumurta hazırladım. Birazcık da kahvaltılıklar hazırladım. Gidip kahvaltımızı yapalım. Kapatıyorum. Karavanların durduğu alanlar net bir şekilde parsel parsel ayrılmamış durumda burada. Bazı yerlerde elektrik panoları var. Yine de uzun kablo olup maksimum 50 metrelik bir kablo burada işinizi çözer. 50 metrelik bir kabloyla ortak alanlarda bulunan elektrik panolarına bağlanabilirsiniz. Su da aynı şekilde. Kampın kendi hortumları var uzun aslında. Onlar da yeterli oluyor ama her parselin önünde bir pano, bir su alacak yer yok burada. Burası da Garden Camp'la Beach Camp'ın tam ortasında bizim Adama Mahallesi diye tabir ettiğimiz bir yer. Kapanma döneminde o uzun kaldığımız zaman da burada kalmıştık. Çok tatlı bir ekip olmuştuk. Buranın da bendeki yeri ayrı. Onu da söylemek istedim. Şimdi çamaşırları atmıştım. Astığım çamaşırları toplamaya doğru gidiyorum. Geçen sene daha uygundu fiyatları. Bu sene bir makine 40 TL olmuş. Ama kendi deterjanınız, yumuşatıcınızla geldiğiniz zaman daha uygun olabilir. Pazarlığa açık. Burada gri su için gider olmadığı için karavana direkt bağlayabildiğimiz biz böyle büyük bulaşıkları kamp alanının bulaşık alanında yıkıyoruz. Hem yıkayalım hem de size orayı gösterelim. Gidelim. Kamp alanının bulaşık alanındayız şimdi. Böyle büyük yağlı tavalar, karavanın lavabosunda rahat yıkayamayacağım ya da çok su tüketecek şeyleri eğer ki gri su bağlantısı yoksa karavanın altında bulaşık alanları da yıkıyorum. Böylece kendi küçük gri su tankımda dolmamış oluyor. Sıcak su olduğu için rahatlıkla burada da yıkayabiliyoruz. Genelde temiz olmasına önem gösteriyorum. Sadece temiz değilse hiç bulaşmıyorum ama Altın Kamp'ta her zaman temiz oluyor. O yüzden burada yıkamayı tercih ediyorum. Şeyi unuttum. Sinirli sinirli yürüdüm değil mi? Kendime gıcık oldum. Yani bulaşığa gelirken sadece deterjan gerekiyor zaten. Milletin başına neler geliyor kampta? Benim başıma gelen aksilik deterjan unutma. Bugün ben Uğur Dündarlık yapacağım. Şimdi hijyen testi yapıyoruz. Yani tertemiz aslında bakın. Böyle eski görünüyor maalesef ama her şey tertemiz. Şuraya dikkat çekeceğim. Sabun var ama Altın Kamp'ın tuvaletlerinde asla tuvalet kağıdı olmuyor. Hep kendiniz getirmeniz gerekiyor. Bence negatif bir durum bu. Şöyle bir tane tuvaletin şöyle bir gösterelim. Temiz ama bakımsız. Yavaş yavaş sahil tarafına geldik. Burası çok eski bir yer olduğu için mimarisi de enteresan. Yani günümüzdeki gibi değil. Bir tık farklı. Mimari eserler listesine girmiş zaten. Bence çok tatlı. Konum olarak da çok güzel. Tam çünkü denizin direkt önünde. Kumsal bile yok. Direkt denizin dibinde. Eskiden disko olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Çok da tarihini araştırmadım.
Bu taraf kafe ve kamp hala orayı aktif bir şekilde kullanıyor. Kafe, restoran olarak hizmet veriyorlar. Pandemide kapalıydı ama sezonda açacaklar. Şu an yine kapalı. Bir de bu kafenin çok güzel, yani kampın çok güzel bir gün batımı var. Birazcık da onu izlemeye gidelim, sonra devam edelim. Dümdüz yürüdüğüm zaman zaten sahil tarafındayım. Beach Camp'a varıyoruz. Beach Camp dediğim gibi Garden Camp'a göre bir tık daha pahalı oluyor. Özellikle en ön sıra direkt denizin kenarı olduğu için azıcık pahalı diğer tarafa göre ama çocuklu ailelerin tercih etmesini öneririm ben. Çünkü çocuğu çok daha kolay kollayabilirsiniz burada. Çocuk da rahatça denize gidip karavana gelebilir. O yüzden mantıklı ama benim tercihim özellikle sezonda çok kalabalık olduğu için ben daha çok sakin taraflara geçerim sezonda diye düşünüyorum. Altın Kamp'la ilgili 2 tane önemli kural söylemek istiyorum bir de. Birincisi ateş yakmak kesinlikle yasak Altın Kamp'ta. Bunun da sebebi 50-60 yıl önce kendi emekleriyle ektikleri çam ağaçları hala yaşadıkları için onlara zarar gelsin istemiyorlar ve böyle bir önlem almışlar. Biz kampçılar olarak çok sevsek de ateşi bu kampa geldiğimizde bunu yapamıyoruz ama saygı duyuyorum çünkü bunu önemsiyor olmaları bir yandan beni çok mutlu ediyor. İkincisi de hamak kurmak yasak. Bunun da yine özü aslında aynı şeye dayanıyor. Yine ağaçlara zarar gelmesin diye bunu da istemiyorlar. Böyle 2 tane sert ve net kuralları var. Beach Camp'a bakalım şimdi. Birazcık gezelim. Günaydın, bana günaydın. Saat şu anda sabah 8.30 ve günlerden cumartesi. Cumartesi günleri bizim için önemli çünkü seyahat günü. Biz hafta içi çalıştığımız için hafta sonu hareket edebiliyoruz ve seyahat edebiliyoruz. Hafta içi de çalışırken yol yapamıyoruz. Dolayısıyla gideceğimiz yeri iyi seçmemiz gerekiyor. Bir hafta kalacağımız için. O yüzden cumartesi günleri hareket ediyoruz ki pazar günü eğer beğenmezsek hareket etme şansımız olsun diye. Şimdi bu hafta daha farklı bir rota yapıyoruz. Hafta sonu ayrı, hafta içi ayrı, böyle başka bir rota yapıyoruz. İlk defa yapacağız bunu. Biraz onun da heyecanı var ama bu bir sonraki videonun konusu olsun. Şimdi ben bu videoda da Altın Kamp'ı tanıttım size. Ben burayı çok seviyorum. Bunu belki 100 kere de söylemişimdir videoda. Ama güzellikleriyle de bazı düzenlenmesi gereken şeyleriyle de doğruca burayı gösterip anlatmaya çalıştım. Bana sorarsanız karavancılar da, çadır kampçıları da, ondan sonra kamp alanını deneyimlemek isteyen insanlar için de burası güzel bir yer. Gelenin memnun olacağı bir yer diye düşünüyorum. Kendi deneyiminiz tabii ki. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda birazcık heyecanlı bir rotada görüşmek üzere. Hoşça kalın.